Herhalde çocukların bir dönem en çok oynadığı oyuncak slime'dı. Hepimiz yaptık evde, hepimiz denedik ve çok da keyif aldık. Ben hala çok keyif alıyorum. Nerede görsem oynarım. O yüzden bugün sizlerle beraber tekrardan slime yapacağız. Biraz da tabii ki kimyasal içeriğinden bahsediyor olacağız. Peki slime sadece bir oyuncak mı? Hayır, değil. Nedir? Nerelerde kullanılır? Biraz da ondan bahsedeceğiz. Malzemeler. PVA tutkal, su, boraks, büyük kase, beher. Arkadaşlar, bir bardak tutkala yarım bardak su ekleyerek deneyime başlıyorum. Suyu koyayım. Şimdi tutkalımı şöyle, neyse şuradan açayım. Wow! Harika. Tutkalımı döküyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer tarafta da boraks çözeltimi hazırlayacağım. Onun için de 2 bardak suya 2 çay kaşığı boraks ekleyeceğim arkadaşlar. 2 bardak su yaklaşık 400 mililitre yapar. 2 çay kaşığı boraks alıyorum. Şuradan boraks. 1. Bu tatlı kaşığı arkadaşlar. O yüzden bence bir tanedir. Şimdi karıştırıyorum. Çözdük. Şimdi şuradan tutkal ve suyumu da şöyle arkadaşlar, tutkal suyun içerisinde gayet güzel kıvamlı bir şey oldu ama bize daha kıvamlı bir şey lazım. Yavaş yavaş boraksımı katıyorum. Boraks çözeltimi. Bakalım nasıl bir etki doğuracak. Bakın şimdiden ufak bir kıvam hissi geldi bana. Biraz daha ekleyelim. Şöyle. Aha. Aha. Arkadaşlar bakın bir yoğunlaşma, böyle bir topak topak olma hali var. Çiğ köfte gibi oldu. Aa, çok güzel oldu. Arkadaşlar biraz da gıda boyası ekliyorum şimdi. Aa, çok güzel bir renk oldu. Arkadaşlar slime'ımı oluşturmuş oldum. Bu tabii ki fazla suyu dökeceğim. Geri kalan bu kısım benim için iş görecek. Arkadaşlar bakın çok güzel bir kıvam elde ettim şu anda. Peki bu slime nasıl oldu arkadaşlar? Burada aslında bir kimyasal bağ meselesi kullandık. PVA tutkal, yani polivinil asetat. Kendisi zaten kimyasal bir madde. Biz tutkala su kattık ve onu böyle daha da ince bir kıvama getirdik. Ardından mesele boraksla çözülüyor arkadaşlar. Boraks devreye girdiği zaman ne yapıyor? Bu polimer bağların, ay ben bunu sıkmak var acayip güzel ya. Bu polimer bağları arkadaşlar ne yapıyor? Birleştiriyor. Daha sıkı bir hale getiriyor. Ve işte bakın elimde slime dediğimiz böyle jel kıvamından daha yoğun, sanki ekmek hamuru tadında bir ne oluyor? Kimyasal madde arkadaşlar. Çok keyifli. Bununla oynamak çok keyifli. Şimdi boraks bu zincirleri bağlıyor ve daha büyük moleküller haline getiriyor. Bir örgü gibi düşünebiliriz aslında biz bu durumu. Günümüzde plastik silikon yapımında da bu yöntem kullanılıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bu örgüyü 3 boyutlu hale getirip arasını suyla dolduruyoruz. Büyüyen ve akışkanlığını kaybeden moleküller ne oluyor? Tatam! Slime'a dönüşüyor.
Slime'dan bir parça kopardığımda ne oluyor? Bu büyüyen ve akışkanlığını kaybeden moleküller sanki kırılıyormuş gibi. Aslında ben molekülleri de böyle birbirinden ayırıyorum. Keşke böyle görebilsek. Mikroskoplar altında. Gözlerimiz böyle keşke molekülleri, atomları falan görebilse. Çok acayip olurdu diye tahmin ediyorum. Sanki onu böyle bir katı parçaymış gibi, plastik bir parçaymış gibi kopartıyorum arkadaşlar. İşte biz bu tarz maddelere ne diyorduk? Newtonsal olmayan akışkanlar. Diş macunu, ketçap mesela Newtonsal olmayan akışkanlar. Daha önce de bununla alakalı dünyanın en sert sıvısıyla ilgili bir deney yapmıştım. Onun da linkini bırakıyorum. Deneyin adı da buydu. Çok etkileyici bir deney. Neyse ki Newtonsal olmayan akışkanların neden zor aktığını bilen BASF, SLIPS teknolojileriyle işbirliği yaparak itici kaygan yüzeyler geliştirmiş. Böylece metaller, plastikler, optikler, tekstiller ve seramikler üzerinde olağanüstü itici ve sağlam kendi kendini temizleyen yüzeyler oluşturmak için çözüm sağlıyorlar. Yani ketçap şişesinin iç yüzeyde bahsi geçen bu çözüm sayesinde ketçapın kolaylıkla akmasını sağlıyor. Bilimsel gerçeklere karşı bilimsel çözümler yine dahiyane değil mi? O zaman slime ile ilgili ne anladık size sorumu soruyorum. Soru: slime yapımında boraks eklenmesinin temel sebebi nedir? A. Boraks PVA moleküllerini çapraz bağlayarak slime'ın kıvamını oluşturmasını sağlar. B. Boraks PVA'yı tamamen sıvı hale getirerek akışkanlığını artırır. Slime genellikle oyuncak gibi gözükse de bilimsel, endüstriyel ve tıbbi alanlarda da oldukça fazla kullanılıyor. Mesela endüstriyel alanda yağlayıcı olarak kullanılıyor. Hassas cihazlarda şok emici malzeme olarak kullanılıyor. Tıp alanında arkadaşlar insan dokusunu simüle etme amaçlı kullanılıyor. Protezlerin daha iyi oturması için protezlere yastıklama malzemesi olarak kullanılıyor. Temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Mesela böyle örnek vereyim. Telefonların şarj aletlerinin ulaşılması zor yerlerini mesela bunlardan böyle yapıştırarak içine doğru tık, oradan içeriye doğru akıyor. İçerideki tozları falan çıkartıyor. Mesela burada da kullanılıyor. Sanat ve eğlence alanında. Eğlence kısmını zaten gördük ama sanatta da mesela Ghostbusters filminde bir karakter vardı. O karakter böyle yeşil artıklar bırakıyordu geriye. O karakterin bıraktığı yeşil artıklar işte slime'dı. Neydi o karakterin adı? Ektoplazma. Ektoplazma. Evet, ektoplazmanın bıraktığı yeşil artıklar slime'dı. O film setinde slime kullanıldı. İşin özü tabii ki sonuçta kimyasal bir madde, kimyasal bir malzeme. Gördüğünüz gibi bazı kimyasal maddeler kullanarak onu elde ettik. Dolayısıyla sadece oyuncak değil, bilimin bize bir armağanı kendisi. Çok basit gözükse de ki öyle de olsa bazen basit gözüken şeyler hayatımızı çok da değiştirebilen şeylere dönüşebiliyor. Siz de bu yolu o kadar karmaşık görmeyin. Olur mu? Bir şeyleri öğrenmek, bilimin ışığında gitmek çok da zor değil arkadaşlar. Yeter ki meraklı olun, istekli olun. Yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.